1800'lü yıllarda tütün mozaik isimli bir hastalığa bakterilerin sebep olduğu düşünülüyordu. Ancak 1932'de elektron mikroskobu icat edilene kadar virüslerin varlığı net bir şekilde bilinmiyordu. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık bu canlıları elektron mikroskobu altında görebiliyoruz. Şu an resimde bir elektron mikroskobu ile çekilmiş bir hücrenin etrafında duran gerçek koronavirüs görüntülerini görüyorsunuz. Peki koronavirüsü gibi virüsler bir insanı nasıl mı hasta ediyor? Virüs ilk önce temas yolu ile bizlere geçiyor. En kolay yoldan yayılabilecek şekilde hava yolu ile önce akciğerlerimize gidiyor ve daha sonra burada kendisine bir hedef belirleyerek hücrenin içerisine girmeye çalışıyor. Vücuda giren herhangi bir koronavirüsü önce kendisine bir hedef hücre belirler ve daha sonra hücrenin içerisine kendi DNA bilgilerini enjekte ederek hücre yapısını kendi istediği şekilde yeniden düzenler. Virüs kısaca hücreye basit bir mesaj gönderir. Daha çok virüs yapın. Bağışıklık sisteminin tanımadığı vücuda giren herhangi bir yabancı madde çoğu zaman bağışıklık sistemi tarafından hemen fark edilir ve fark edildiği an koruyucu hücreler hemen harekete geçerek onu diğer sağlıklı hücrelere ulaşmasına engel olur. Bu durum çoğu zaman bu şekilde sonuçlanır. Ancak koronavirüsü gibi virüsler ağız yolu ile akciğerlerimize girer ve sağlıklı hücrelere saldırarak kendi genetik bilgilerini hücrenin içerisine enjekte eder. Akciğer hücrelerimizin ölmesi zatürre gibi hastalıklara sebep olur. Sigara akciğer hücrelerine zarar verdiğinden sigara içen insanların vücudu koronavirüse karşı daha savunmasız hale gelir. Bugüne kadar olan koronavirüs vakalarında sigara içen insanlar içmeyen insanlara göre virüsü daha ağır bir şekilde atlattığı uzmanlar tarafından onaylanmıştır. Akciğerlerimizde dolaşan koronavirüsü burada hücreye daha çok yeni virüs üretme komutu gönderir ve kendisini hızla çoğaltmaya başlar. Tabi bütün bu olaylar yaşanırken bağışıklık sistemimiz de oturup çay kahve alıp durumu izleyecek değil elbet. Hemen çok sayıda bağışıklık hücresi oraya yönlendirilir ve bağışıklık hücrelerimiz bu virüslerle savaşarak onları etkisiz kılar. Ancak bağışıklık sistemi de bir hücre olduğu için korona gibi virüsler bağışıklık hücrelerine de saldırarak onu da ele geçirir ve bu durumda vücudumuzda tam bir savaş ilan edilir. Vücut ısımız hemen yükselmeye başlar ve bağışıklık sistemi için denizde tam bir balık avı başlamıştır artık. Vücut ısısı yükselince virüsleri yenmek daha kolay olur. Bu yüzden hastalandığınızda vücut ısısı bu yüzden artar. Ve bağışıklık sisteminin virüsle daha kolay savaşması için gereken ortam hazırlanmış olur. Ancak bağışıklık sistemimizi yenmek o kadar kolay değil tabi. Çoğu zaman bağışıklık sistemi kendini hemen toparlar ve virüs vücuttan temizlenerek atılır. Çoğu zaman olaylar bu şekilde sonuçlanır. Peki bağışıklık sistemimiz vücudumuzu koruyamazsa ne olur? Koruyamazsam ölürsün. Bu kadar basit. Ancak herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan kişiler korona gibi virüsleri bu kadar kolay atlatamıyorlar. Özellikle bağışıklık sistemi gençlere göre daha zayıf olan ileri yaş grubu için koronavirüsü onlar için daha yüksek risk grubunda. Vücudumuzu virüslere karşı dirençli tutmak için meyve ve sebzelerden mevsiminde tüketmek bağışıklık sistemini güçlü tutmak için oldukça önemlidir. Çünkü meyve ve sebzelerde bulunan antioksidanlar, vitaminler ve benzeri mineraller bağışıklık sisteminin gereken enerji ihtiyacını karşılıyor. Düzenli uyku da yine bağışıklık sistemini güçlü tutmak için oldukça önemlidir. Uykusuz kaldığımızda bağışıklık sistemi güçsüz kalır ve virüslere karşı daha dirençsiz kalırız. Bu yüzden uykusuz kalmamaya özen göstermeliyiz. Virüsler hakkında bu bilgiler umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Tüm dünyayı sarsan bu pandeminin en kısa zamanda bitmesi ve normal hayata geri dönmemiz dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.